Sevgili anneler ve babalar, Hipokrat TV ailesi olarak hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Biliyorsunuz yeni doğan bebeklerdeki sarılıkla ilgili bölümler çekiyoruz. Amacımız size birazcık ders çalıştırmak, birazcık böyle öğretmek, sanki bir tıp öğrencisine anlatır gibi konuları birazcık basitleştirerek anlattım. Neden? Çünkü bebekleri sarılık olan anneler ve babalar endişeli oluyorlar. Halbuki bilmek endişeleri giderir. Biz de konuyu bilelim. Birazcık ders çalışalım sizlerle beraber. Birinci dersimizde bilirubin dediğimiz bebeğin cildini sarıya boyayan maddenin vücuttaki maceralarını anlatmıştık. İkinci bölümümüzde bebeğim sarardı. Ne yapacağım? Neye dikkat etmeliyim? Bunları konuşmuştuk. Bugün de yeni doğan sarılıkların 3. bölümünde sarılığa en çok yol açan hastalık olarak bebeklerdeki kan uyuşmazlıklarını anlatacağım. Kan uyuşmazlıklarını anlatırken tabii birazcık böyle daha teknik konular var ama bunları da basitleştireceğim. Sarılık nedeniyle bebeğiniz hastanede yatıyorsa doktorların konuştuğu konular, işte yapılan tetkikler nedir bunlar? Elinize bir sürü laboratuvar testi sonucu verecekler. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? İşte bunlarla ilgili size temel bilgiler. Şimdi kan uyuşmazlığı ne demek? Önce bir kan gruplarından bahsedelim. Biliyorsunuz kanımızda al yuvar dediğimiz hücrelerimiz var. Bu al yuvarlarımızın üzerinde protein yapısında küçük moleküller var. Bunlara antijenler deniyor. Herkesin al yuvarlarının üzerinde belli antijen yapısında proteinler var. İşte bu proteinlerin isimlendirilmesini yaparken kan grupları bunlara göre belirleniyor çünkü. Bunlara isim takılıyor. İşte A antijeni diyoruz, B antijeni diyoruz, RH antijeni büyük R küçük H, RH antijeni diyoruz ve bu şekilde bu proteinler isimlendiriliyor. İşte kan gruplarını isimlendirirken de şöyle kullanıyoruz. Eğer bir bireyin ya da sizin kanınızdaki al yuvarlarının üzerinde A antijeni varsa siz A grubu oluyorsunuz. Eğer B antijeni varsa al yuvarlarının üzerinde siz B kan grubunda oluyorsunuz. Bazen hem A hem B ikisi beraber olabilir. O zaman sizin kan grubunuz AB grubu oluyor. Bazen de ne A ne B hiçbirisi olmayabilir. O zaman da al yuvarlarınızda A ya da B antijeni yoksa 0 grubu oluyoruz. RH grubuna göre isimlendirirken de eğer al yuvarlarımızın üzerinde bizim RH antijeni varsa RH pozitif, RH antijeni yoksa RH negatif oluyoruz. Bu şekilde insanların kan grupları belirleniyor. O zaman hangi kan grupları olabilir? ARH pozitif, ARH negatif ya da BRH pozitif, BRH negatif ya da AB-RH pozitif, AB-RH negatif ya da hiçbirisi olmayanlarda 0 grubu RH pozitif, 0 grubu RH negatif diye kan grupları belirleniyor. Şimdi olay ne? Kan uyuşmazlığından bahsediyoruz. Kan uyuşmazlığı nasıl olacak? Burada bakın temel faktör şu. Bir insan kendi kanında olmayan bir antijene karşı daima bu antijeni yok edecek bir antikor üretir. Antikorlar antijenleri yok eden bizim ürettiğimiz maddelerimiz. İşte kan grubunda olmayan antijene karşı üretilen antikorlar. Nedir bunlar? Mesela kan grubu 0 olan bir bireyi düşünün. Bunda A yok, B yok. Kan grubu 0 olan kişilerde hem anti-A hem de anti-B antikor dediğimiz antikorlar vardır. Ve bunlar 0 grubu olanlarda bu antikorlar doğuştan itibaren bulunur. RH negatif olanlara gelince RH negatif olan bir kişinin de kanında eğer RH pozitif antikor görürse o kişi ona karşı anti-RH antikor yapılır. Bakın RH negatiflerde doğar doğmaz doğal antikor yok. RH pozitife karşı. Ancak RH pozitif eritrosit yani al yuvarlığıyla karşılaşırsa o zaman anti-RH antikor yapacaktır. Bu ileride çok önemli bir püf noktası olarak karşımıza çıkacak. Kan uyuşmazlığının mekanizması bu. Şimdi önce biz en tehlikeli olan kan uyuşmazlığı tipinden başlayalım. RH uyuşmazlığı. RH uyuşmazlığı nasıl oluşuyor? Bir defa anne kan grubu RH negatif olacak. İşte eşinin kan grubu, babanın kan grubu da RH pozitif olacak. Bebek babasının RH'ını aldığı için bebeğin kan grubu RH pozitif olacak. Ne oluyor? RH negatif bir anne, RH pozitif bir bebeğe hamile.
Bebeğin RH pozitif eritrositleri anne karnındayken özellikle doğuma yakın zamanlarda bebekten anneye doğru kaçabiliyorlar bazen. Annenin vücuduna RH pozitif eritrosit giriyor. Bu olay çoğunlukla da doğum sırasında oluşuyor ve bebek annesinde RH pozitif eritrositini bırakıp doğuyor gidiyor. Bebekte hiçbir sağlık sorunu yok. Pırıl pırıl. Ne sarılık var ne bir şey. İlk bebek. Ama anneye gelin bakın. Anne de ilk bebeğinden gelen RH pozitif eritrositlere karşı, al yuvarlara karşı antikor yapılıyor. Ve bu antikorlar ömür boyu kalıcı olan antikorlar. Ve aradan bir zaman geçiyor. Anne ikinci kez gebe kalıyor. İşte ikinci kez gebe kaldığında karnındaki bebek bu antikorlardan zarar görebiliyor. İşte burada bizim doktorlar olarak yaptığımız bir şey var. Anne ilk doğumundan itibaren bebeğine karşı antikor üretmesin diye bebeğin eritrositleri anneye geçer geçmez bunları yok edecek bir ilaç yapıyoruz. Ticari ismi Rogam olan bir ilaç. İşte bu ilaç anneye yapıldığı takdirde bebekten anneye geçen al yuvarlar anında yok oluyorlar. Annenin bağışıklık sistemi bu eritrositlere karşı yani al yuvarlara karşı antikor oluşturmuyor ve böylece bir sonraki bebeğin sarılık olması da engellemiş oluyoruz. Yani anneler bunu şöyle söylerler. Bizim kan uyuşmazlığımız vardı. Doğumdan sonra bana kan uyuşmazlığı iğnesi yapıldı diye anlatırlar. İşte bu mekanizma anlattığım şekilde gerçekleşiyor. Anne ikinci kez hamile kaldığında eğer bu Rogam dediğimiz ilaç yapılmadıysa annenin oluşturduğu antikorlar bebeğe geçiyorlar. İkinci bebeğe geçiyorlar. İkinci bebeğin al yuvarlarına yapışıyor bu antikorlar ve al yuvarlar antikorla kaplandıktan sonra parçalanıyorlar. İşte al yuvarların parçalanmasıyla ne oluyor? Sarılık oluyor, bilirubin açığa çıkıyor. Ama eğer anne karnındaysa bebek, anne karnındaki bebekte çok derin bir kansızlık anemi, yeni doğan bebekte de şiddetli bir sarılık ortaya çıkabiliyor. Olay anneden bebeğe geçen antikorların bebeğin al yuvarlarını parçalaması. Teknik olarak böyle. Bu RH uyuşmazlığıydı. Daha az tehlikeli olan bir tip var. Bu da ABO uyuşmazlığı. Bu kan uyuşmazlığındaki kan grubu da şöyle oluyor. Annenin kan grubu 0, bebeğin kan grubu A ya da bebeğin kan grubu B. Bu şekilde ortaya çıkıyor bu kan uyuşmazlığı. 0 grubu olanlarda A ve B'ye karşı doğal antikorlar vardı biliyorsunuz. İlk doğumdan itibaren bebek bundan etkilenebiliyor. Anneden bebeğe geçen antikorlar bebeğin al yuvarlarına yapışıp gene anne karnındaki bebekte anemi, yeni doğan bebekte de sarılık ortaya çıkıyor. Ve AB uyuşmazlığı RH uyuşmazlığına göre daha hafif seyreden bir tablo. Peki hadi biraz daha kafanızı karıştırmak istemiyorum ama teknik bir şey söyleyeyim. Hem AB uyuşmazlığı hem de RH uyuşmazlığı beraberse ne olur? Yani bu şöyle oluyor. Annenin kan grubu 0 grubu RH negatif. Bebeğin kan grubu A grubu RH pozitif ya da bebeğin kan grubu B grubu RH pozitif. Bakın hem RH uyuşmazlığı var hem AB uyuşmazlığı var. Ama böyle sanıldığı kadar çok şiddetli bir tablo olmuyor. Tam tersi daha hafif bir tablo. Yani hem AB uyuşmazlığı hem de RH uyuşmazlığı birlikteyse aslında tablomuz bizim daha hafif seyreden bir tablo olabiliyor. Çünkü annede doğal antikor dediğimiz anti A'lar ve anti B'ler var. Onlar doğumdan itibaren annenin kanında var. Bebekten geçen al yuvarları bunlar anında yok ediyorlar. Dolayısıyla tehlikeli olan RH uyuşmazlığı tablosu oluşmuyor. Peki, şimdi sizin kan uyuşmazlığınız var. Bebeğinizde de sarılık ortaya çıkmaya başladı. Doktorlar bir sürü laboratuvar testi yapacaklar. Siz bakacaksınız elinizde laboratuvar sonuçlarına bunun anlamı ne diye. Bakın hangi testleri yapıyoruz? Bunların anlamı ne? Mesela bir hematokrit dediğimiz test çok önemli. Hematokrit kandaki al yuvarların tüm kan içindeki hacmine deniyor. İşte normal bir bebekte yeni doğan döneminde 45 ile 55 arasında bir rakam çıkar genellikle. 65'i geçerse çok fazladır. 45'in altındaysa da azdır diye söylüyoruz. Ortalama 45-55 arasında oluyor. Hematokrit değeri eğer çok hızlı düşüyorsa bunlar böyle tekrar tekrar yapılabilirler. O zaman bebekteki al yuvarlar hızla parçalanıyor. Anne ile bebek arasında kan uyuşmazlığının bir sonucu olabilir bu diye değerlendiriyoruz. Coombs testi diye bir test var. Indirect Coombs testi. Coombs testi diye bir test yapıyoruz. Coombs testi dediğimiz test
annenin bebeğine karşı antikor oluşturup oluşturmadığını gösterir. Şimdi siz hamileyseniz ve kan grubunuz RH negatif, eşinizin kan grubu RH pozitif ise hamilelik sırasında indirekt Coombs testi yapılacak sizden kan alınarak. İşte gebe bir kadının karnındaki bebeğine karşı antikor oluşturup oluşturmadığını gösteren testtir indirekt Coombs. Bu test pozitif olursa anne bebeğine karşı silahlanmış demektir. Direkt Coombs testi ise bebekte yapılır. Kan uyuşmazlığı olduğu zaman bebek doğduğunda bebekten kanarak direkt Coombs testi yapıyoruz. Eğer bu test pozitifse ne demek bunun anlamı? Bu bebek annesinden gelen antikorlardan etkilenmiş demektir. Yani bu bebek saldırıya maruz kalmış demektir. Tehlike var demektir. Biz istiyoruz ki gebe kadınlarda indirekt Coombs testi negatif, yeni doğan bebeklerde de direkt Coombs testi negatif olsun. Yani bu ikisinin negatif çıkması lazım. Laboratuvarı değerlendirirken bunlar bizim için önemli. Bir de hamileyken Betke testi yapılabiliyor. Aslında tam adı Kleihauer-Betke testi. Anne karnındaki bebekten anneye kan geçişi var mı yok mu? Eğer bunu merak ederse doktorlar gebe kadından kan alarak onun kanında bebeğinden geçen kan var mı yok mu bunu ölçebiliyorlar. Bu da Betke testiyle yapılıyor. Şimdi günlük hayatta ne oluyor? Kan uyuşmazlığı durumunda hamile bir anneye neler yapılacak? Doğumdan sonra bebeğe neler yapılacak? Hepiniz bunu yaşayacaksınız eğer kan uyuşmazlığınız varsa. Bir defa hamile bir kadın doğum doktoruna gittiğinde kan grubuna bakılır ilk muayenelerden birisinde. Kan grubu RH negatif ise, kocasının kan grubu da RH pozitif ise kan uyuşmazlığı riski var ama daha yeni hamile kalmış. Bu gebeleri indirekt Coombs testi yapıyoruz. Amaç karnındaki bebeğe karşı antikor oluşmuş mu oluşmamış mı bunu anlamak. Sonra bu indirekt Coombs testini yapıp da bunun sonucunun negatif olmasını gördüğümüz zaman diyoruz ki durum iyi. Antikor yok. Bebekte tehlike yok. Ama eğer bebekten anneye hamilelik sırasında bir al yuvar geçişi olur. Anne de buna karşı antikor üretirse bu antikorlar tekrar bebeğe geçerek bebeği tehlikeye atabilir. O zaman biz işte bunun zamanlamasını kadın doğum doktorları yapıyor. Gebeliğin 28. haftasından itibaren yapılabilir. Anneye rogamı baştan yapıyoruz. Bizim yaptığımız rogam sayesinde bebekten anneye bir al yuvar geçecek olursa eğer bunu anında yok ediyoruz ve anne antikor oluşturmuyor. Bebek doğduktan sonra ise anne RH negatif, bebeğin kan grubuna hemen doğar doğmaz bakıyoruz. Bebeğin kan grubu RH pozitifse derhal anneye rogamı yapıyoruz. Amaç doğum sırasında bebekten anneye geçmiş olan al yuvarları yok etmek. Anne bunlara karşı antikor üretmesin. Üretirse ne olacak? Bir sonraki olan bebeğinde çok şiddetli problemler ortaya çıkacak. Bir sonraki bebeği korumak için mutlaka bizim anneye rogamımızı yapmamız gerekiyor. Peki bebek doğdu, bizim elimize bebek geldi. Biz çocuk doktoruyuz. Anne RH negatif, bebek RH pozitif. Hemen bebekten direkt Coombs testi istiyoruz. Bakalım bu bebek annesinden geçen bir antikordan etkilenmiş mi? Buna bakıyoruz. Sonra bebekte sarılık olacak mı ya da belki de al yuvarlar parçalanacak, kansızlık olacak. Bunu da hematokrit dediğimiz testle size anlatmıştım. Göreceğiz. O yüzden bebekten topuk kan alıyoruz. Bilirubin düzeyine bakıyoruz. Hematokrit düzeyine bakıp buna göre karar veriyoruz. Fototerapi yapabiliriz, kan değişimi yapabiliriz. Bir sonraki videomuzun konusu bu olacak. Nasıl fototerapi yapıyoruz, nasıl kan değişimi yapıyoruz. Bunlara karar veriyoruz. Bakın hep topuk kanlarıyla bu işler yapılıyor. Ve takipler devam ediyor. Günler içinde hatta bazen birkaç saat aralarla bile bakabiliriz. Bebeğin bilirubin değerleri ve hematokrit değerleri güvenli aralıklarda sabit olarak kalmaya başlayınca bebek de anne memesine emmeye adapte olursa takibi bırakıp bebeği anne memesi emer durumda evine gönderiyoruz. İşte kan uyuşmazlığı durumunda günlük hayatta başımıza gelenler, doktorların yaptığı işler, laboratuvar testleri özetle böyle. İşte bunları bildiğimiz zaman göreceksiniz ki sizin kan uyuşmazlığı durumunda zihninizdeki endişeleriniz azalacak. Doktorla aynı dili konuşacaksınız. Hatta bazen doktorlar size şaşıracaklar. Siz bu konuları nereden öğrendiniz diye. Eğer öyle sorarlarsa biz Hipokrat TV'de Doktor Murat Balabi'yi dinledik. Kan uyuşmazlıklarını o yüzden çok iyi biliyoruz diye doktorunuza anlatabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.